Şimdi bence çok kısa cevaplar vereceğim. Çünkü aslında bütün bu cevapların uzun kısımları ya da bunların bir eğitime dönüşmüş hali yaz okulunda ve daha sonrasında akademide, Hypers Akademi'de olacak zaten. Bence influencer olmaktan önce içerik üreticisi olmak bir hedef olmalı. Bir alanda, bu alan senin uzmanlığın olabilir, işin olabilir, hobin olabilir, bildiğin bir alan ya da içerik üretmekten keyif aldığın bir alan olabilir. Orayla ilgili özgün içerikler üretmeye başlarsan o sana daha sonra bir kanaat önderliği kazandırabilir. Influencer dediğimiz şey bu zaten. Influencer'ın gücü takipçisiyle olan bağıyla ölçülür. Dolayısıyla bu bağı güçlendirmek istiyorsan onunla kurduğun samimi iletişimi arttırman lazım. Ve dolayısıyla o yönlendirme kabiliyetinde de eğer ona değer katıyorsan, yani atıyorum senden bir ürün tavsiye aldım ya da senden bir şey gördüm enteresan ve onu hayatıma uyguladım ve bende de çalıştı. Bu çok kritik eşikler. Daha sonra sen ne desen, ben daha önce bu faydayı sağladım, bir sonrakinde de sağlarım diye ikna olurum. Dolayısıyla burada en kritik eşik insanlara fayda sağlamak. Bu faydayı arttırdığın sürece o bağı güçlendirirsin. Bu pazarlamada affiliation dediğimiz affiliate marketing aslında, yani performans pazarlaması. Performans pazarlaması ne demek? Yani o influencer onu sattırdığı kadar para kazanıyor demek. Peşinen bunun için bir para almıyor. O linki veriyor. O linkten ne kadar satış olursa ondan bir komisyon alıyor. Bu gelirler influencer sisteminde Türkiye'de mesela çok dramatik bir etki yarattı. Influencerların özgüvenini sağladı her şeyden önce. Çünkü baktılar ki ben ürün tavsiye ediyorum, insanlar da bunu satın alıyor ve ben bundan bir gelir yaratabiliyorum. Ve bu demektir ki ben kendi başıma etkisi olan biriyim. Bu onların bu alanda kendini geliştirmesi sonucunda yarattı. Kendilerini geliştirdikçe daha fazla gelir yarattılar. Bu böyle üst üste bindi. Şu an bu affiliate dediğimiz performans tarafı hem e-ticaret siteleri için hem influencerlar için inanılmaz önemli bir pozisyonda. Ve onların bütün yıllık gelirini belirleyen şeye dönüştü. Ama bunun temelinde çok samimi bir duygu yatıyor. Tavsiye, kulaktan kulağa pazarlama aynı şey. E-ticaret sitelerin bu affiliate havuzu diyelim buna. Bu affiliate havuzuna bir influencer olarak girmek çok tabii ki kolay değil. Burada bir eşik var. Yani onların ya seni davet etmesi lazım ya sen başvuracaksın, onlar seni kabul edecek. Bazı noktalarda hatta gelirin düşük olduğunda affiliate sisteminden çıkartılabilirsin. O yüzden o e-ticaret sitelerinin affiliate havuzlarında olmak bir influencer için bir hedef olabilir. Veya o havuzda daha etkili bir influencer olmak. Yeni çağımızın en büyük problemlerinden biri, markalar adına problem bu tabii ki, kişilerin markalardan daha ilham verici olması. Yani markalar ilham verici olma özelliklerini adım adım kaybettiler aslında. Bunu kurumlar kaybetti. Sadece markalar değil. Biz çünkü gördüğümüz ve tuttuğumuz insanlarla kurduğumuz bağ çok daha kuvvetli oldu sosyal medyayla. Dolayısıyla kurumların burada yavaş hareket etmesi, ataletli davranması onları insanların yanında zayıf oyuncular pozisyonuna düşürdü. Şimdi markalar iyi influencer marketing yapmak istiyorsa ilham verici olma özelliklerini arttırmak ve influencer'ın da hayatına bir değer katmakla ilgili bir hedefi olması lazım bence. En iyi influencer marketing yapan markalar aslında en ilham verici markalar. Markanın ilham verici olmasını somutlaştıralım. Sadece içerik üretimi için influencer'lara bir alan tanımak bile ya da belirli kültürleri sahiplenmek, o kültürlere yatırım yapmak ve o kültürlerin gelişmesine katkıda bulunmak bile bir markanın influencer marketinge yaptığı bir katkıdır aslında. Yarattığı bir değerdir. Çünkü bu ne demek? O kültürü sahiplenen fikir liderleri bu sefer organik bir bağ kurarlar markayla ve birlikte içerik üretmeye başlarlar. İşte samimi bağ burada oluşuyor. Yani sen bir marka olarak en etkili influencer'ı nasıl bulurum diye düşündüğün kadar ben influencer'la olan bağımı nasıl en etkili kurarımla ilgili de kafa yorman lazım. Bazen çok küçük kitlesi olduğunu düşündüğün bir influencer bir markaya çok büyük değer katabilir. Bu senin marka olarak da ona ne sunduğunla alakalı.
Şimdi küçük işletmeler tabii ki majör markalara göre sayısal olarak çok fazlalar. İhtiyaçları da daha acil. Çünkü hızlı satış yapıp sürekli şeyi döndürmek zorundalar. Nakit akışını döndürmek zorundalar. Ellerinde biriken stoklar onlar için hayati oluyor. O stok ne kadar az kalırsa o kadar iyi. Bazen stoksuz çalışmaya dikkat ediyorlar. Üretim süreleri uzuyor o falan filan derken oradaki matematik daha karışık. Burada benim tavsiyem sürekli hediyeyle oluşturmak üzerine kurdukları, genel olarak söylüyorum, sistemi biraz daha belli influencerları sahiplenmek üzerine kurabilirler. Yani herkese farklı ürünler dağıtıp onlardan o paylaşımı beklemek bazen geri dönüş vermiyor. Bunu da defalarca tekrarlamanın da çok bir manası olmuyor. Asıl bağ şöyle kuruluyor. Yani 10 tane influencerla işbirliği yaptım. 2 tanesi çok farklı dönüş verdi. Sonra o 2 tanesiyle o işi geliştirdim. Daha birlikte içerik üretimine girdim ve oradan daha da iyi dönüş aldım. Ama şu influencer beni tam olarak temsil ediyor. Dolayısıyla ben bu influencerla çok daha fazlasını yapayım. Belki birlikte bir kolaborasyon üreteyim. Daha farklı işbirliklerine gireyim. Yani burada kendilerine en uygun influencerları tespit etmek bence küçük işletmeler için çok hayati.